Evet dostlar, kutumuzu açtık. İçinden Legolas çıktı. Smeagol'un evine hoş geldiniz. Az önce kutumuzu açtık. İçinden Legolas çıktı. Uğur Engin'in, parantez içinde Heroes Select'in kanalım için verdiği bir hediye. Kendisine buradan tekrar defalarca teşekkür ediyorum. Beni çok mahcup etti. Şimdi heykeli tabi tanımadan önce yine bir iki tane Legolas'la ilgili bilgi vermek istiyorum. Filmler sayesinde Tolkien evreninin en popüler karakterlerinden biri oldu ama kendisinin yaşıyla ilgili Tolkien'in verdiği herhangi bir bilgi yok. Brian Sibley'in Yüzüklerin Efendisi film rehberinde 2931 yaşında olduğu iddiası var ama bu tamamen senaryo yazarlarının film için yaptıkları bir adaptasyon. Çünkü Tolkien'in kesin olarak verdiği bir bilgi yok Legolas'ın yaşıyla ilgili. Daha sonra ünlü bir kart oyununda kendisinin 7000 yaşında olduğu iddiası ortaya atılıyor ama bu öbüründen de tutarsız bir durum çünkü Galadriel'den yaşlı olması bence çok mümkün değil. Bir başka konuda Legolas'ın soy ağacı ile ilgili babasının Thranduil olduğunu biliyoruz ama annesiyle ilgili hiçbir yerde herhangi bir bilgi yok. Her ne kadar Hobbit'te işte Thranduil annen seni çok seviyor dese de ya da o Tauriel'e annem işte savaş sırasında öldü gibi bazı bilgiler verse bile biliniyor ki bunların hepsine Peter Jackson'ın o Tolkien dünyasına yapmayı sevdiği eklemelerden biri. Yoksa üstad notlarını yazarken herhangi bir şekilde kendisinin annesinden bahsetmemiş durumda. İşin komik tarafı Thranduil'in taht için başka bir varisi var mı yok mu o bilgi de yok. Yani Legolas'ın kardeşi var mı yok mu? Thranduil'in başka çocukları var mı? Kız çocuğu gibi ama bu konularda da herhangi bir bilgi bulunmuyor. Legolas, Thranduil, baba oğul bir şekilde devam ediyorlar yola. Legolas'ın bir başka özelliği de iyi bir okçu olması. Okla olan maharetlerini hem okuduğumuzda romanda hem de filmde gayet net görebiliyoruz. Ancak Legolas'ın yetenekleri sadece okçulukla sınırlı değil. Kendisi elf bıçağı kullanma konusunda da gayet yetenekli bir karakter. Özellikle filmde biliyorsunuz o okluğunun yanına koyduğu o iki kılıcı çektiği anda aslına bakarsanız bir ölüm makinesi haline geliyor. Ancak filmde çift bıçakla gördüğümüz Legolas romanda tek bir elf bıçağı kullanıyor. 1978 yılında Ralph Bakshi'nin çektiği biliyorsunuz bir animasyon Yüzüklerin Efendisi versiyonu var. Doğal olarak burada da Legolas karakteri de bulunuyor. Legolas'ı bu animasyon serisine seslendiren karakter ise Yıldız Savaşları Star Wars'dan bildiğimiz C-3PO'yu oynayan Anthony Daniels. Yüzük Kardeşliği filminin uzatılmış versiyonunu eğer bulabilme şansınız veya izleme şansına sahipseniz sahne arkası bölümlerinde Legolas karakterinin nasıl seçildiği ile ilgili orada bir bölüm, bir sekans var. O kamera arkası sahnelerde Orlando Bloom'un ilk kez filmde Faramir karakterini bir canlandırmak için başvurduğunu görüyoruz. O dönem Orlando'nun hayalindeki şey bir şekilde Boromir'in herhalde kardeşi olmaktı. Tam o sırada da zaten Legolas rolü için Jude Law öngörülüyor. Ona teklif götürülmek üzere. Ancak gelişmeler sonucunda David Wenham Faramir rolünü oynarken Orlando Bloom karşımıza Legolas olarak çıkıyor. Filmde çok rastlamasak da romanda gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla Legolas duygularını yansıtırken daha çok şarkı söyleme yöntemini veya bir ağıt yakma yöntemini kullanıyor. Mesela Yüzük Kardeşliği Lorien'e girdiğinde Nimrodil'in şarkısını söylüyor Legolas ki bu cücelerin dağın derinliklerinde uyandırdığı bir kötülüğü anlatan bir parça, şarkı. Aynı zamanda Boromir düştüğü zaman Aragorn'la beraber ona kuzey, güney ve doğunun rüzgarlarını konu alan bir ağıt yakarak onu bir
bir şekilde kendilerince onore ediyorlar. Bu popüler karakterin isminin anlamını daha önceden konuşmuştuk. Yeşil yaprak o green leaf zaten her yerde kullanılıyor. Sindar lehçesindeki iki kelimenin bir araya gelmesinden oluşuyor Legolas'ın adı. Laek, yeşil ve Golas, yaprak gibi değerlendirebiliriz ismini. Böyle bölebiliriz. Ancak burada ufak bir noktayı belirtmekten kendimi alamıyorum. Şimdi biliyorsunuz Sindarin elflerinden Legolas. Ancak Sindarin dilinde yeşil anlamına gelen elf kelimesi farklı bir kelime. Aslında Sindarin elfleri yeşil için Kalen kelimesini kullanıyorlar. Legolas'ta gördüğümüz o Laek, birinci çağda yaşayan yeşil elflerin kullandığı bir kelime. Burada Thranduil'in Mirkwoodlu Silvan elflerinin atası olan birinci çağda yaşamış olan yeşil elflere bir gönderme, bir saygı gösterisinde bulunmuş olduğunu varsayabiliriz oğluna bu ismi koyarken. Evet, heykelimizi tanıyalım. Legolas Greenleaf Premium Format. 2010 yılında piyasaya sürülüyor. Sideshow Collectibles etiketiyle çıkıyor ürünümüz. 500 limitli, benim elimdeki heykel 288 numaralı heykel. 1/4 ölçekli bir heykel ve Moria madenlerindeki Legolas'ı pozlamışlar bu çalışmada. Oldukça kalabalık bir sanatçı grubu var. Tim Henson, Jeff Yager, Anthony Mestas, Seth Rinaldi, Heath Hammond ve Doug Dreamer bu heykelin hazırlanmasında çalışan sanatçılar. 50.8 santimlik bir yüksekliği var. 27.9 santimetrelikte bir genişliğe sahip heykelimiz. 6 kiloluk ağırlığıyla boyutuna göre hafif bir heykel. Oldukça detaylı ve güzel çalışılmış olmasına rağmen ne yazık ki gözleri şehla bir heykel bu. Okluğun sırtında durmasını sağlayan bağlantılar, o bıçakların yerleştirdiği yerdeki bağlantılar gerçek deriden. Ön tarafta özellikle bu bağlantıları tamamlayan toka, o metal toka gerçekten çok ciddi işçiliği var. Aksesuarların tamamı gerçek hayatta nasıl olacaksa o şekilde hazırlanmış. Nasıl taşıyabilecekseniz, nasıl üzerinize yerleştirecekseniz bu detaylar son derece gerçekçi olarak işlenmiş heykele. İnternet üzerinde eBay'de bulabileceğiniz bir ürün. Ben Türkiye pazarında kendisine rastlayamadım videoyu çektiğim tarihte ama belki daha sonrasında konmuştur. O konuda çok bir bilgim yok. Elbisesi gerçek kumaştan. Yandaki bağlantı ipleri falan gerçekten iplik. Çok ciddi bir çalışma var. Çok ciddi bir ürün, çok ciddi bir emek harcanmış. Elbisesinin üzerindeki o desenler, boyamaları, son derece ince işçilik yapılmış bir üründen bahsediyoruz burada. Ciddi detaylar var. Özellikle yayın üzerindeki işlemeler, yine buradaki boyamalar birinci sınıf. Çizmesinin o içine giren pantolonun o çizmenin içine girmesi ve o dokunun, o pantolonun gerçek kumaş olması heykele gerçekten efsane bir hava katıyor. Son derece gerçekçi, son derece şık, çok iyi bir koleksiyon parçası. Genel yapı itibariyle son derece başarılı bir heykel. Bir elfe, özellikle de Legolas'a son derece yakışır bir ürün. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. Burada söylemek istediğim bir iki tane bir şey var bu sefer. İçinden geçtiğimiz zaman dilimi biraz sıkıntılı bir zaman dilimi. Tüm dünyanın başına musallat olan bela elbet tabii ki hepimizi ilgilendiren, bize de zaman içinde gelebilecek bir dert. Bir uzman olmadığım için kendinizi nasıl korursunuz, ne yaparsınız bilemiyorum ama umarım hepimiz bunu en iyi şekilde sağlıkla atlatabiliriz diyorum. Genel yapı olarak da dünyanın artık daha pozitif insanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Artık bu savaştı, dünyayı yönetmekti, işte birbiriyle hırlaşmaktı. İnsanlar bunu artık bırakıp hani savaşları oyuna ve filmlere terk edip normal bir hayat yaşasalar bence çok daha güzel olacak. Çünkü yani burada geçirdiğiniz zaman dilimini bir salise, bir mikrosaniye bile uzatamıyorsunuz veya kısaltamıyorsunuz. Bir şekilde işteyse keyifli geçirelim diyorum. Umarım
Umarım, tekrar söyleyeyim yani, umarım hepimiz bu derdi, bu belayı en iyi şekilde, en normal şekilde atlatırız. Kendinize dikkat edin, kendinize iyi bakın, kanala devam edin çünkü güzel bir hikaye oluyor ama hikaye daha bitmedi. Çok daha iyi yerlere gelecek. Hep beraber getireceğiz. Tekrar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.